Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere dereotlu mayalı poğaça tarifim var. İnanılmaz bir lezzet. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 15 gram dereotu kullanacağız. Ben bunu bir de tarttım. Şöyle kabarık durduğuna bakmayın. Tam 15 gramdı. Saplarını kopardım. Sadece yapraklarını temizleyip kurutup hazırladım. Şimdi bir mutfak robotuna yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane tam yumurta, bir yumurta akını ekleyelim. İçerisine de temizleyip yıkayıp iyice kuruttuğumuz dereotlarımızı ilave edip üzerine 2 yemek kaşığı şekerimizi ekleyip güzelce robottan geçirelim. Şimdi bunu neden yaptım sevgili arkadaşlarım? Bu işlemi yaptığımızda yumurta, sıvı yağ, dereotu ve şeker aynı anda robottan geçtiği için o dereotunun poğaçanızın içindeki tane tane görünümü hem çok güzel oluyor hem de yumurtayı tamamen parçalamış ve homojendi galiba. Homojen bir kıvama getirmiş oluyoruz. Şimdi hazırladığımız karışımı robottan geçirelim ve yoğurma kasemize alalım. Kasemizi aldıktan sonra 1 su bardağı ılık suyu üzerine dökelim. 1 su bardağı ılık süt, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Toz mayamızı ilave edelim. Şöyle çok kısa bir süre içindeki spatula ile bir karıştıralım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip hepsini tel çırpacakla iyice karıştırıyoruz. Yani mayamızın tamamen erimiş olması lazım. Şimdi unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Sevgili arkadaşlarım, toplam un miktarı 5,5 maksimum 6 su bardağı kadar. Yani 5 su bardağı unu bir ekleyin. Daha sonra 1 su bardağını da etap etap ilave edin ne kadar isterse. Çünkü her unun sıvıyı çekme hacmi farklıdır. Bütün tariflerde öyle. Unu eklerken çok dikkat edin. Tahta kaşıkla kabaca toparladım. İçerisine 75 gram yani oda ısısında yumuşamış tereyağımızı ilave edelim. Biraz un serperek elimle yoğurmaya başlıyorum. Sevgili arkadaşlarım, bu bir poğaça hamuru. Dolayısıyla iyi yoğurmanız lazım. Zaten siz çalışırken fark edersiniz. Hamur çok çabuk toparlanıyor. Ama siz durmayın. 5 dakika yoğurun. Ben bu işlemi bakın önce tereyağı tamamen hamura yediriyorum. Daha sonra da seri bir şekilde yoğuruyorum. Her zaman ne diyoruz? Böyle fıstık gibi bir hamur elde edelim. Elimin altındaki hamura bakın lütfen. Yaklaşık tam yarım saat yoğurdum. Neredeyse mayası gelmeye başladı benim elimin sıcağıyla. Hemen size kıvamını da göstermek isterim. Ele yapışmayan ama orta yumuşaklıkta gayet güzel de bir hamurumuz var. Sert olmasın. Şöyle elimde düzeltirken dikkat edin nasıl bir kıvam almış. Şimdi hamurumuzu şöyle güzelce kıyısını köşesini toparlıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Oda ısısında mayalanma süresi değişebilir, onu da belirtmek isterim. 1 saat oda ısısında mayalanmaya bıraktım. Şahane bir şekilde mayası gelmişti. Hemen mayası gelen hamurlardan hiç un kullanmadan bezeleri alıyorum. 2 tepsi dereotlu poğaça yapacağız. Toplamda 20 adet beze aldım. Siz arzu ettiğiniz büyüklükte bezelerinizi alabilirsiniz. Daha küçük yapacaksanız 40 adet beze alın. Ama benim poğaçalarım klasik bir tane büyükçe dombili bir poğaça oluyor. 20 adet bezemizi alıp tezgaha hazırladık. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Poğaçanın iç harcı olarak hem kaşar peyniri hem beyaz peynir kullandım. Siz nasıl arzu ederseniz, isterseniz komple kaşar, isterseniz komple beyaz peynir kullanabilirsiniz. Toplamda kullandığım peynir oranı 150 gramdı. Şimdi şekil vermeye başladım. Bir tane bezeyi alıyorum. Yine hiç un kullanmadan oklavayla uzunlamasına olacak şekilde açalım. Açtıktan sonra tam ortasına peynirimizi ilave edip katlayarak bitirelim. Tepsinin bir tanesini rulo poğaça yapacağım. Bir tanesini de pastane poğaçası şeklinde yapacağım. Bunu gördüğünüz gibi katlayarak bu şekilde tepsiye alıyorum. Tekrar göstermek isterim. Önemli bir püf noktasıdır. Şöyle katladığınızda peynirin akmaması için iyice kapatıp daha sonra rulo yaparak tepsiye dizin lütfen. Ve diğer tarifimiz, daha doğrusu diğer şeklimiz klasik pastane poğaçası şekli. Orada oklava kullanmayın. Elinizle
Burada yine dikkat etmeniz gereken, bezeyi aldığımda hani yuvarlarken altta kalan kısmı üste getirerek açtım. Daha sonra üzerine kapatıp sadece o orta kısımlarını kapatıyoruz. Yani böyle bir dudak şekli çıkacak. Bu uçlarına basmayalım. Tekrar göstereceğim. Bir tane bezeyi alıp bakın ters çevirin. Bezeyi ters çevirin. O beze yaparken arasında kalan bağlantı yerleri böyle üste gelsin. Elinizde birazcık açın. Açmış olduğunuz yuvaya peyniri ekleyip üst üste kapatıyoruz ve sadece iç kısmında, yani peynirin temas ettiği yere elinizle basarak iyice sıkılayın. Yani bu dudak şeklini vereceğiz. Bütün poğaçaları bu şekilde yaptım. Bir tepsi pastane poğaçası şeklinde, bir tanesini de rulo poğaça şeklinde yapıp hazırladık. Üzerine temiz bir mutfak havlusu örtüp tepsi mayası için 25 dakika dinlenmeye aldım. Biliyorsunuz tarifimizin ilk başında bir tane yumurta sarımızı kenara ayırmıştık. 2 yemek kaşığı süt ilave edip açalım ve 25-30 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi poğaçalarımız tepsi mayasını alıp iyice kabarmıştı. Hiç basmadan, yani kabarıklığını söndürmeden yumurta sarısını sürüp biraz da susam serperek bitiriyorum. Bir diğer püf noktamız, artık uzun süredir takip edenler bilir, üzerine arıtılmış su böyle pıs pısla sıkalım ve daha sonra önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırına 35-40 dakika pişmeye gönderdim. İlk tepsimiz pişerken, yani fırından çıkmadan 10 dakika önce de hemen ikinci tepsiyi yumurta sarısı, susam ve suyu üzerine fısfısladım. İlk tepsimiz fırından çıktı. Yani çok güzel görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bir de size anlatamam. O kadar güzel bir koku yayılıyor ki mutfağa. Dereotu, tereyağı çok güzel kokuyor. Hemen size şöyle bir gösterip terlememesi için tel alıyorum. Bu arada ikinci tepsimiz de pişti. Yaklaşık 40 dakika pişirdim. Bu da pastane poğaçası formunda. Bu dudaklar böyle kabarık olacak. Çok orijinal ve çok güzel bir görünümü var. Bütün poğaçalarımızı pişirdik. Mavi benden önce her zaman olduğu gibi bahçeye çıktı. Tarifim sunum için hazır. Büyük bir zevkle sizlere bütün açılardan gösterip doku testine geçiyorum. Bu yine bir izleyicimin isteği üzerine hazırladığım bir tarif. Çünkü dereotlu poğaçalar genelde kıyır kıyır yaparız. Onun da tarifini daha önce vermiştim. Aşağı açıklama kısmına onun linkini de ekliyorum. Ama mayalısı da mükemmel oluyor. Aklınızda bulunsun. İstek üzerine yerine getirdiğim bir tarif. Gerçekten derler ya hani yemelere doyamadık diye, öyle bir lezzetli ve doku testine geçtim. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumuşacık pamuk gibi. Siz izlerken hemen belirtmek isterim. Bu arada kaşar peyniri içinde çok şahane yakıştı ve hala sünüyor. Bu demektir ki poğaça henüz elimde kaynar. Ona rağmen hiç hamur olmaz. Çok güzel bir tariftir. Hemen belirteyim. Kullanmış olduğum unun protein oranı 10'du. Onu da belirtmek isterim. Hani 13-14 kullanırsanız çok kabarmaz. Aklınızda bulunsun. Hemen ikinciye de şöyle bir doku testi yapıyorum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.